Şu an gördüğünüz dünya aslında sadece insanlara ait. Çünkü bir köpek, bir kartal, bir at ve hatta bir arı aynı dünyaya bakıp tamamen farklı şeyler görür. Bazıları bizim göremediğimiz renkleri görür. Bazıları kilometrelerce uzaktaki hareketleri fark eder. Bazıları ise karanlıkta bile avını bulabilir. Peki hayvanlar dünyayı gerçekten nasıl görüyor? İlk durağımız atlar. Bir atın gözlerinden dünyaya baktığınızı hayal edin. Gördüğünüz alan bir insandan çok daha geniş olurdu. Çünkü atların gözleri başlarının iki yanında bulunur. Bu sayede yaklaşık 350 derecelik bir görüş alanına sahiptirler. Yani başlarını çevirmeden çevrelerinin büyük bölümünü görebilirler. Bu özellik milyonlarca yıl boyunca hayatta kalmalarına yardımcı oldu. Çünkü atlar avcı değil, kaçış hayvanlarıdır. Bunlar için tehlikeyi erken fark etmek hayati önem taşır. Ancak bu geniş görüş alanının bir bedeli vardır. Atlar, burunlarının hemen önündeki küçük bir alanı göremezler. Bu yüzden bazen tam önlerinde bir nesneden ürkebilirler. Renkleri de insanlar gibi algılamazlar. Özellikle kırmızı ve yeşil tonlarını ayırt etmekte zorlanırlar. Ama hareketleri fark etme konusunda oldukça başarılıdırlar. Uzakta gerçekleşen en küçük hareket bile dikkatlerini çekebilir. Şimdi gökyüzüne çıkalım. Bir kartalın gözlerinden dünyaya baktığınızı hayal edin. İnsanlar kilometrelerce uzaktaki nesneleri seçmekte zorlanırken, kartallar çok daha farklı bir dünyada yaşar. Bir kartalın görme keskinliği insanlardan yaklaşık 4 ila 8 kat daha yüksektir. Bu sayede yüzlerce metre yüksekte süzülürken bile yerdeki küçük bir tavşanı fark edebilir. Ancak kartalların asıl gücü sadece keskin görüş değildir. Hareketleri algılama konusunda da son derece başarılıdırlar. Uzakta koşan küçük bir canlı, onlar için kolayca fark edilebilir. Bizim için sadece bir nokta gibi görünen şey, bir kartal için açıkça seçilebilen bir av olabilir. Kısacası, gökyüzünden bakılan dünya, insanların gördüğünden çok daha ayrıntılıdır. İnsanların gördüğü çiçekler renkli olabilir. Ama arılar için çok daha farklı görünür. Çünkü arılar ultraviyole ışığı görebilir. Bu, insanların gözlerinin algılayamadığı bir ışık türüdür. Bu yüzden aynı çiçek, bir arı için bambaşka bir görüntüye sahip olabilir. Bizim düz sarı ya da beyaz gördüğümüz birçok çiçekte, arılara yol gösteren gizli desenler bulunur. Bu desenler adeta bir havaalanının pist ışıkları gibi çalışır. Arıyı doğrudan nektarın bulunduğu merkeze yönlendirir. Böylece arılar en verimli çiçekleri çok daha hızlı bulabilir. Çiçekten çiçeğe uçarken bu işaretleri takip ederler. Bizim gördüğümüz sakin bir çiçek tarlası, onların gözlerinde ultraviyole yollarla dolu canlı bir haritaya dönüşür. Bir dahaki sefere bir çiçeğe baktığınızda, belki de onun sizin göremediğiniz gizli desenler taşıdığını hatırlarsınız. Köpeklerin asıl avantajı renkler değil, hareket ve düşük ışıkta görme yeteneğidir. Akşam saatlerinde ya da karanlık ortamlarda birçok şeyi insanlardan daha rahat fark edebilirler. Bu özellik atalarından, yani vahşi avcılardan miras kalmıştır. Köpeklerin dünyayı siyah beyaz gördüğünü duymuş olabilirsiniz. Ancak bu doğru değildir. Köpekler de renk görür. Fakat insanların gördüğü tüm renkleri ayırt edemezler. Özellikle kırmızı ve yeşil tonlarını ayırt etmekte zorlanırlar. Bu yüzden bizim parlak kırmızı gördüğümüz bir oyuncak, bir köpeğe çok daha farklı görünebilir. Ancak köpeklerin dünyasını gerçekten özel yapan şey gözleri değil, burunlarıdır. Bir köpek çevresine sadece görerek değil, koklayarak da algılar. Bizim sıradan gördüğümüz bir park, onlar için yüzlerce farklı kokunun bulunduğu dev bir bilgi haritasıdır. Bu yüzden bir köpek için dünya, bizimkinden çok daha farklıdır. Kediler dünyayı bizim gördüğümüz gibi görmez. Renkleri insanlardan daha soluk algılarlar. Ancak onların asıl gücü karanlıkta ortaya çıkar. Bir insanın zor seçebildiği ortamlarda, kediler çevrelerini çok daha rahat görebilir. Bu özellik, gece avlanan atalarından miras kalmıştır. Kedilerin gözlerinde ışığı güçlendiren özel bir yapı bulunur. Bu sayede çok az ışıkta bile hareketleri fark edebilirler. Gece sessizce dolaşan bir fare ya da küçük bir hareket,
kedinin dikkatinden kaçmaz. Bu yüzden birçok kedi geceleri daha aktif hale gelir. Ancak bunun da bir bedeli vardır. Kediler karanlıkta bizden daha iyi görse de, gündüz detayları insanlar kadar net seçemezler. Yani onların dünyası daha az renkli ama hareketlere karşı çok daha hassastır. Özellikle gece olduğunda, dünya bir kedinin gözlerinde tamamen farklı bir yere dönüşür. Bazı yılanlar dünyayı sadece gözleriyle görmez. Özellikle çukur engerekleri, çıngıraklı yılanlar ve bazı boğalar çevrelerindeki ısıyı da algılayabilir. Burunlarının yakınında bulunan özel organlar sayesinde canlıların yaydığı kızılötesi enerjiyi hissederler. Bu da karanlıkta bile avlarını bulabilmelerini sağlar. Bir fare tamamen karanlıkta saklansa bile vücut sıcaklığı onu ele verebilir. Yılanın algısında fare, çevresinden daha parlak görünen sıcak bir hedefe dönüşür. Böylece ışığın olmadığı ortamlarda bile başarılı şekilde avlanabilirler. Ancak yılanlar dünyayı bir termal kameranın gördüğü gibi tamamen renkli ısı haritası şeklinde görmez. Beyinleri normal görüntü ile ısı bilgisini birleştirir. Sonuç olarak ortaya, insanların deneyimleyemeyeceği bambaşka bir algı çıkar. Bir yılan için karanlık, bizim düşündüğümüz kadar karanlık değildir. Peki ya diğer hayvanlar? Bir köpek balığı dünyayı nasıl görüyor? Bir ahtapot renkleri nasıl algılıyor? Ya da bir sineğin gözünden dünya nasıl görünüyor? Merak ettiğiniz başka hayvanlar varsa yorumlarda yazın. Belki bir sonraki videoda onların gözlerinden dünyaya bakarız.